Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün çok değişik bir reçel yapacağız. Ama bu reçeli deneme yapacağız. Nasıl deneme? Şöyle bir çay bardağından yapacağız. Bu deneme için olacak yeşil erik reçeli yapacağız. Daha önce yapmadım. Yalan yok. Neyse oyuz ve denemek için bir çay bardağı erikten reçel yapacağım. Bir çay bardağı eriğim var. Bir bardak şekerim var. Bir çay bardağı suyum var. Ve limon suyumuz var. İşte bize gerekli olan malzemeler bunlar. Daha önce internette gördüm. Birçok reçel gördüm. Ama erik reçelini ilk defa yapacağım. Hep birlikte yapacağız. Özellikle de az olarak bakın şöyle bir çay bardağı erikten. Bunlar bahçemde var, bir erik ağacım ya kızlar, ondan topladım. Şöyle ufak, hani fazla büyük değil. Yapalım bakalım, deneyelim. Güzel olursa devamını yaparız. Kötü olursa da yapmayız. Hadi bakalım başlıyoruz reçelimizi hazırlamaya. Videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Abone değilsek abone oluyoruz. Abone olanlar da bildirimlerini açmayı unutmuyor. Bildirim nereden açılıyor? Zil işareti aşağı kısmında, açıklama kısmının orada vardır. Zil işaretine basarsanız bildirimler otomatikman açılır. Açılınca da ne olur? Otomatikman siz benim videolarımdan haberdar olursunuz. Haydi başlıyoruz bakalım. Yeşil erik reçelimizi hemen hazırlamaya başlıyoruz. Evet, şöyle şimdi malzemeleri kenara alalım. Şöyle bir çay bardağı eriğimizi gösterelim tekrar. Tenceremiz burada. Şimdi ilk aşamada ne yapacağız? Eriklerimizden yıkadım daha önceden. Yeşil eriklerimi bahçeden topladım. Hemen denemelik olduğu için bir çay bardağıyla yapıyoruz dediğim gibi. Bir çatal alıyoruz elimize. Şöyle bir delik açıyoruz. Bir o taraftan bir bu taraftan. Neden? Bunlar çünkü şerbeti içine alması için. Öyle bakın. Çekirdeklerini çıkarmayacağız. Neden? Çünkü bunun çekirdeklerini çıkarmaya kalkarsak parça parça parçalanır. Çekirdekler çıkmaz. Eğer güzel olursa alırım pazardan biraz erik yaparım. Ama beğenmezsem bu kadar da kalırım. Şöyle bakın, delikler atıyorum. Siz de benim gibi yapın çocuklar. Yani önce bir deneme. Yani her gördüğünüzü hemen kafanıza göre yapmayın. Önce bir deneyin. Güzel olacak mı? Ağız tadınıza uyacak mı? Evet, şimdi deldik. Bakın delme işlemimiz bitti. 2 kere çatalla battırdık ve deldik. Tekrar bunları bardağa koyalım. Şimdi tenceremizi şerbetini hazırlayacağız ya. Tamam, bunlar şimdi burada beklesin. Evet. Bunları şöyle alıyoruz. Tenceremizi aldık. Şimdi şerbetini hazırlayacağız. Bir bardak şeker. Çünkü eriklerimiz oldukça ekşi. Onun için şeker bir bardak. Bir çay bardağına bir bardak şeker koyuyorum. Bir çay bardağı da su ilave ediyorum. Şöyle birkaç damla limon suyu. Gerçi hiç de gerek yok. Erikler ekşi ama. Neyse, onu da koyduk. Şimdi bunları kaynamaya koyacağız. Hemen ben ne yapacağım? Küçük tüpümü buraya getireceğim. Şöyle alalım. Yerimizden kalkalım. Hop. Küçük tüpümüzü buraya getiriyoruz. Hemen tüpümüzü yakalım. Şöyle. Tenceremizi koyalım. Tenceremizi koyduk. Şöyle karıştıralım. Limon suyu, şeker erisin. Şöyle bir karıştıralım ki erisin. Çok kolay bir reçel yapıyoruz. Deneme reçeli arkadaşlar. Deneme. Güzel olursa yapacağım tekrar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Karıştırıyoruz. Bakın şekerleri zaten az olduğu için hemen eriyecek.
Şu anda şekeri eridi. Kaynama noktasına bakın geldi ve kaynamaya başladı. Hiç bekletmiyoruz. Hiç bekleme yapmıyoruz. Hemen eriklerini içine bırakıyoruz. Bakın hop şerbetin içine hop attı. Şimdi şerbeti bu erikler içine şöyle içecek. Sünger gibi desem olmaz. Biraz erik ya bunlar. Sen ben beğenirsem siz de beğenirsiniz çocuklar. Biliyorsunuz benim tariflerim her zaman birebirdir. Tam tutan tarifleri vermeye özen gösteriyorum sizlere. İşte bakın. Ekşi eriklerimiz hop renkleri dönmeye başladı. Şerbete girince. İnşallah güzel olur. Yaparız tekrar. Evet. Bakın köpürmeye başladı. Oo, güzel duruyor. Çok çabuk olacak zaten. Çok fazla uzun sürmeyecek. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak içindeyim. Oo, fazla karıştırmayalım ki parçalanmasın. Şöyle biraz yavaşlatalım. Evet, reçelimiz pişiyor ama karıştırmayı durdurdum. Neden durdurdum? Çünkü eriklerin dağılıp parçalanmasını istemiyorum. Bütün kalsın. Bakalım inşallah parçalanmadan olur. Evet, reçelimiz pişiyor. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir çay kaşığı tereyağı ya da margarin içine bırakalım. Bu da parlaklık versin. Çok fazla köpürmesini engellesin. Bu şekilde pişsin. Bakın atınca hemen yavaşladı. Kıstım biraz ocağı. Kısık bir şekilde şu anda kaynıyor. Bakalım reçelimiz nasıl bir reçel olacak. Evet. Şöyle bakalım usulacıkın hemen kenarından köpük kısımlarını birazcık alıyorum. Evet, kaynatmaya devam ediyoruz ama böyle bir ekşi koktu. Erik ekşisi yani. Şimdi şerbeti tamamen erikler içine alana kadar kaynatıyoruz. Çünkü deldiğimiz deliklerden bunlar içine şerbeti yavaş yavaş çekecek. Reçelimiz artık oldu. 20 dakikadır kaynıyor. Tamamen köpüre kaynamaya başladı. Bu ne demektir? Artık kıvam almıştır. Şöyle gösterelim. Kaldırıp da bakın şimdi. Kaynaması dursun. Gördünüz mü? Suyu azaldı. Yani şerbeti içti. Artık bunu kapatalım. Ve bir tabağa dökeceğiz. Kıvamına, şekerine, tadına, tuzuna bakacağız kızlar. Ocağı kapatıyorum. Hop. Kapattım. Şöyle bir kaynama dursun. Bakın. Şöyle. Gördünüz mü erikler içinde? Heh. Hazır. Şöyle indirelim. Tüpümüzü de buradan alalım. Evet, reçelimiz burada, tabağımız burada. Özellikle beyaz tabak aldım ki görelim. Hemen tabağımıza şimdi koyacağım. Hemen yeşil erik reçelimizi tabağımıza koyuyoruz. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Ama şu anda sıcak.
Soğuduğu zaman bakacağız. Şöyle biraz koyalım. Beğenirsek yaparız. Beğenmezsek yapmayız. Güzel olduysa devamı gelir. Ama olmadıysa yapmam. Çocuklar, bu deneme. Şöyle. Şöyle biraz da şerbetinden dökelim. İşte reçelimiz hazır. Şu kadarcık da şerbetimiz var burada. Gördüğünüz gibi yeşil erik reçelimiz şu anda hazır. Şöyle yakın plandan da çekelim. Nasıl? Güzel mi çocuklar? Beğendiniz mi? İşte yeşil erik reçelimiz, denemelik yaptık. Bakalım soğusun da bir bakacağım tadına. Evet, reçelimiz soğudu. Şimdi tadına bakacağım. Şöyle reçelimize bir bakalım tadı nasıl bir şey olmuş. Kıvam güzel. Bakın biraz bekledi, soğudu ya. Şu anda kıvam tam iyi. Şöyle bir tane alıyorum. Ay çok güzel olmuş. Ay çok güzel olmuş, inanın. Öyle ekşimtırak hafif. Yani kızlar, nasıl desem bilmem ki, böyle bir şu şerbeti böyle hafif ekşimtırak, eriklerin ekşisi çıkmış. Ama çok güzel olmuş ya. İnanın, ben bunu beğenmem mi? Ben bunu beğenmem mi? Süper. Çok değişik bir lezzet. Şekeri yerinde, tadı yerinde, ekşisi yerinde, kıvamı yerinde. Daha ne istiyorum? Pazara gittim. Şöyle 1 kilo erik alıp bu reçeli yapacağım. Çok beğendim. İnanın çok beğendim. Yapacağım. Hatta canlı yayında da yapabiliriz hep birlikte. Evet, ben bu erik reçelini çok beğendim. İlk işim pazara gittiğim zaman 1 kilo yeşil erik alıp bu reçeli yapmak olacak. Benim bahçemde erik de var ama çok fazla değil. Yani toplasan yarım kilo ya çıkar ya çıkmaz. Pazardan alırız 1 kilo erik ve bu reçeli yaparız. Hem de canlı yayında bu reçeli tekrar yaparız. Herkes görsün, öğrensin, yapsın. Bu lezzetten faydalansın. Çok değişik ve lezzetli. Böyle hafif ekşimtırak. Çok güzel, çok beğendim. Kıvamı da yerinde. Şeker ölçüsünü tamam, iyi geldi. Ekşi erik olduğu için suyunun ölçüsünü, pişirme ölçüsü tamam, iyi geldi. Hadi bakalım. Videomu burada son verirken ne diyoruz? Her zaman kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Abone olanlar da bildirimlerini açmayı unutmuyor ki en güzel tariflerimizden haberdar oluyor. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu erik reçelini yapın. Yeşil erik reçelini siz de yapın.